Liberalizm, özgürlük ve fırsat eşitliğine dayalı bir sistemdir. Örneğin herkesin iki ineği var. Devlet ineklerinize karışmaz ve birey olarak kararı size bırakır. İster sütünü satarsınız, isterseniz kasaba verip kestirirsiniz. Faşizmde ise devlet iki ineği de alır, size süt satar. Görüldüğü üzere liberalizmde ekonomiye karşı devlet müdahalesi yoktur. Liberalizm bireyi merkeze almakta, bireyin özgürlük, güven, adalet ve mutluluk isteklerini öncelikli amaç olarak belirlemektedir. Peki ya Türkiye'de liberalizm ile yönetilseydi ne olurdu? Öncelikle yasama, yürütme ve yargı net çizgilerle birbirinden ayrılıp gücün tek kişinin elinde toplanmasına engel olunurdu. Başkentten askeri birlikleri çekip eğitilmiş polis birlikleri arttırılırdı. Bunun sebebi darbe sırasında ordunun meclise karşı müdahalesine engel olmak istenmesidir. Milletvekilleri anayasal maaş alırlardı ve başka hiçbir devlet memuriyetine atanamazlardı. Böylece devletten 3 maaş alan kişileri de görmezdik. Bütün gecekondu tapuları iptal edilirdi. Bunun nedeni gecekonduların çarpık kentleşmeye neden olduğudur. Ayrıca çöp toplama ve kanalizasyon işlerini belediye değil özel kurumlar yürütürdü. Ek olarak eğitim tamamen özelleştirilirdi. Ancak eğitimin özelleştirilmesi demek fakir öğrencilerin özel eğitim kurumlarına bütçe ayıramayıp okuyamaması anlamına da gelir. Bütün devlet hastaneleri de kapatılıp tüm hastaneler özelleştirilirdi. Sigara bırakma hizmetlerinin maliyetlerine katkıda bulunmak için tütün şirketlerine yeni bir vergi getirerek sigara içme oranları azaltılırdı. Tüm öğrenciler için iyi düzeyde ruh sağlığı hükümleri ve hizmetleri sağlamasını gerektirecek bir öğrenci ruh sağlığı beyannamesi oluşturulurdu. Ayrıca devlet tiyatroları ve devlet senfoni orkestrası da özelleştirilirdi. Kürtçe, Arapça, Lazca gibi dillerde eğitim görmek isteyen öğrencilere ana dilde eğitim kanunu kapsamında hak tanınırdı. Liberal devlet basın özgürlüğünü kısıtlayacak herhangi bir tasavvurda bulunamazdı. Sadece savaş halinde devlet askeri haberlerin yayınlanmasına sınır getirebilirdi. Bugün Avustralya'da olduğu gibi LGBT'li bireylerin evlat edinme hakkı ve orduda eşcinsellik yasalarla kanunlaşırdı. Avustralya örneğini vermemin nedeni iktidarda Avustralya Liberal Partisi'nin bulunmasıdır. Liberal sisteme göre hiçbir maldan hiçbir şekilde gümrük alınmaz, KDV de alınmaz. Sınırlardan geçen mallara uyuşturucu ve silah dışında hiçbir şey sorulmazdı. Tırlar ülkeye girip ne bulduysa patates, domates alıp götürecek. Oradan da mallar aynı şekilde girecek. Yani mal giriş çıkışlarında ne bir engelleme ne de bir vergi söz konusu olurdu. Mesela Rusya'da orman ürünleri pazarlayan bir Rus tüccar sıfır gümrük nedeniyle depolarını Türkiye'de yapar, bütün dünyaya Türkiye'den pazarlardı. Bunun gibi birçok malın girdiği ve çıktığı merkez Türkiye olurdu. Ekonomi muazzam bir dinamizmi çok kısa sürede kazanırdı. Liberal Türkiye'de 3 çeşit vergi türü bulunurdu. Bunlar emlak vergisi, gelir vergisi ve tüketim vergisi olurdu. Bugünkü Türkiye'de bulunan yüzlerce vergi kanundan çıkarılırdı ve vergi oranı %10 sabitinde tutulurdu. Oy toplamak için makarna, kahve dağıtarak devlet bütçemizi har vurup harman savurmak yasaklanırdı. Gerçek kürk satışını yasaklayıp primatların evcil hayvan olarak kullanımına son verilirdi. Rütük kurumu kapatılırdı çünkü siyasi iktidara bağlı bir kurumun yargı görevini üstlenerek radyo ve televizyonlara kapatma cezaları vermesini liberal devlet kabul etmezdi. Örneğin radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin bir şikayet üzerine bilirkişiler tarafından incelenir ve bir hafta gibi bir süre içinde konuya bakmakla ilgili mahkeme kararını verirdi. Karbon kirliliğini azaltmak amacıyla rüzgar ve güneş enerjisi çiftlikleri de dahil olmak üzere artan yerel yenilenebilir enerji gelişimini desteklerdi. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılırdı. Çünkü bu kurum İslam'ın Sünni versiyonuna uygun biçimde örgütlenmiş, özellikle Alevi Bektaşilerin hak talepleri karşılanmamıştır. Bir diğer konu, Türkiye'nin geneline fiber hızında internet altyapıları kurularak her bölgenin internete erişimi sağlanırdı. Liberallere göre Türkiye ne kadar çok siyasi ittifak içinde yer alırsa o kadar güçlü olur. Çünkü Türkiye köprüdür. Diyelim ki herkese kravat satan bir adamın birçok derneğe üye olması gibi. Ne kadar çok derneğe üye olursa o kadar çok kravat satacaktı. Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'in veto hakkı olan Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi daimi üyesi olması için çalışmalar yürütülürdü. Ayrıca dış politikada komşu ülkelerle dost geçinmeyi ve sınırlarına saygı duyma politikası ile hareket ederdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.